Merhabalar hanımlar, Yonca'nın Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün 3 renkli tığ işinden güzel bir motif örneğinin anlatımını yapacağım. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videolarımı severek, beğenerek takip ediyorsanız beğen tuşundan beğeni yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Desteklerinize ihtiyacım var. Eksik etmezseniz çok sevinirim arkadaşlar. Videoma beğen tuşundan beğeni yapmayı unutmayın. Şöyle 3 renk kullanacağım. Üçü de bebe yün arkadaşlar. Tığ numaram 4 numara 2,5 milimlik bir tığ kullanacağım. Orta kısmında sarıyı kullanacağım arkadaşlar. Daha sonra böyle koyu bir mavi, lacivert de diyebiliriz. Bir de pembe. Daha sonra tekrar son sırada da laciverti kullanacağım. Hemen başlayalım. Şöyle sarıyla başlayacağız arkadaşlar. Motifimiz çok kolay ve yapılabilecek bir motif. Anlaşılabilir bir motif. Zorluğu yok. Hemen bir tane ilmek oluşturdum. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane zincir çektim. İlk zincirin içerisine batıyorum ve buradan birleştiriyorum. Kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Burada bir zincir çektim. Halkanın içerisine batarak, yuvarlağın içerisine batarak bir tane sık iğne yaptım. Tekrar batıyorum. Bir sık iğne daha, 2 oldu. Halkanın içerisine 12 tane sık iğne yapacağız. Şöyle 3, evet, şöyle 12 tane sık iğne yaptım. Şimdi ilk yapmış olduğum sık iğnenin içerisine batıyorum. Kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Birleştirme yaptıktan sonra tığıma bir defa, 2 defa doladım. 2 defa dolayacağız arkadaşlar. Hemen bir yanındaki sık iğne boşluğuna batıyorum ve 1, 2, 3 seferde çekiyorum. Üçlü trabzan yaptım. Tekrar 2 defa doladım. Bir yanındaki sık iğne boşluğuna batarak bir tane daha üçlü trabzan yaptım. Şöyle baştaki zincirle birlikte 1, 2, 3 oldu. Dördüncü trabzanımızı yine zincir olarak yapacağız. Bu sırada 4 tane zincir çektim ve bir yanındaki boşluğa batarak burada kaydırma tekniği yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şöyle şu kısmı tekrar bir göstereyim. Şimdi bu işlemi tekrarlayacağız. Bu şekilde 4 tane yapacağız arkadaşlar. Hemen bir tane daha yapıyorum. 2 tane doladım. 2 sefer doladım ve bir yanındaki boşluğa batarak üçlü trabzan yaptım. Tekrar 2 defa doladım. Bir tane daha üçlü trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim ve buraya batarak birleştirdim. Evet arkadaşlar, şöyle dördüncü yaprağımızı da bu şekilde yapmış olduğumuz modelimizin dördüncüsünde yaptım. 4 zincir çektim ve buradaki son boşluğa batarak birleştireceğim. Şöyle şu kısma batıyorum ve buradan kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Bir tane zincir çektim, zincirimi sıkıştırdım ve ilmeğimi uzatıp kesiyorum. Sarı renkle işimiz bitti. Şimdi koyu mavi rengine geçeceğiz. Hemen bu ipimizi de daha sonra içeride yürüteceğiz. Ördüğümüz zaman şöyle koyu rengimi aldım. Hemen buradaki baş kısmından başlıyorum arkadaşlar. Şöyle buradan bu baş kısmından başlayacağız. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekmiştik. Dördüncü zincirin içerisine batıyorum ve ilmeğimi alıp çıkardım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Yine 2 defa doluyorum ve ikinci trabzanın tepesine üçlü trabzan yaptım. 1, 2 defa doladım. Tekrar arada da ipimi yürütüyorum arkadaşlar. Buraya yine 3 tane trabzan yaptım. Dördüncüsünü yine zincir olarak yapacağım. 4 zincir çektim ve zincirin üzerine batıyorum. Alttaki zincirin üzerine batıyorum ve buraya yine kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Buraya birleştirdim ve yine 4 tane trabzan yapmış olduk. Tekrar 4 zincir çektim ve şimdi buraya son
zincirin üzerine yapacağız. Buradaki 4 trabzanımızı. Birincisini yaptık. Şimdi buraya 3 tane yapacağız arkadaşlar. 2 defa doluyorum. Bu ipimi de içeride yürütmeye devam ediyorum. Ve buraya baştaki zincirle birlikte 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. Şöyle 4 oldu. Hemen bu ipimizi burada keselim. Evet arkadaşlar, 4 tane trabzanı yapmış olduk. Şimdi buradaki kısma geçeceğiz. Bu geçişler hep aynı olacak her sırada arkadaşlar. Şimdi buradaki zincirin içerisine batıyorum ve buraya kaydırma tekniğiyle geçiş yapıyorum. Her kısımda 4 tane trabzan olmuş olacak. 4 zincirle başlıyorum. Daha sonrasında şöyle 2 tane trabzan yapıyorum. Tekrar kenarına zincirle dördüncüsünü yapıyorum. Şöyle bir yanındakinin üzerine batıyorum. Bu kısmı atlamayalım. Tekrar 2 defa doladım. Şöyle 3 tane oldu. Bakın dördüncüsünü yine 4 zincir çekerek yapıyorum. Zincirin üzerine batıp buradan birleştiriyorum. Kaydırma tekniği yaptım ve 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yine buradaki gibi bu zincirin üzerine yapacağız. Geriye kalan 3 tane trabzanı baştaki zincirle birlikte yine 4'e tamamlamış olacağız. Bu sıramızda bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Şöyle bakın, burada 3 tane trabzan yapıyorum. Baştaki ile birlikte 4 oluyor. Bu yapmış olduğumuzu buraya birleştirerek buranın üzerine 4 zincir çekip ilk birinci trabzanı yapıyoruz. Daha sonra 2 trabzan yine zincir olarak 4'e tamamlamış oluyoruz. Ben bu sırayı da bu şekilde yapıp tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, bu sıramızı da bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi yine burada ilk başladığımız yere batarak birleştiriyorum. Bir ilmek aldım ve diğer ilmeğin içerisinden kaydırdım. Bir zincir çektim. Zincirimi sıkıştırdıktan sonra ilmeğimi uzatıyorum ve burada ipimi kesiyorum. Şöyle ipimizi kestik. Şimdi pembe renge geçiyorum. Hemen pembe rengimi aldım. Burada başlarken arkadaşlar şu orta kısımlardan değil, bu baştaki köşelerden başlamamız gerekiyor. Buradaki köşelerden başladığımızda model yine aynı şekilde devam edecek. Aynı mantıkla ilerleyecek. Şöyle baştaki kısımdan tığımı geçirdim ve bir ilmek aldım. 1, 2, 3, 4 zincirle başlıyoruz. Tığımıza 2 defa doladık. Bir yanındaki trabzanın üzerine batarak üçlü trabzan yaptım. Trabzan sayım 2 oldu. Bir yanındakine batıyorum. Bu ipimizi de arada yürütelim. Şöyle üçüncüsünü yaptım. Dördüncü trabzanımı yine baş kısmı olduğu için 4 zincir çektim ve buraya zincirle yapıyorum. Dördüncüsünü zincirle yapıyoruz. Birleştirdim kaydırma tekniğiyle. Tekrar 4 zincir. Şimdi yan kısma yapacağız arkadaşlar. Şuradaki zincirimizin üzerine yapacağız. Trabzan üzerine değil, zincir üzerine yapmış olacağız. Buraya 3 tane daha yapıyorum. Baştaki zincirle birlikte 4 tane trabzan yapmış oluyoruz. Bakın bu şekilde 4 oldu. Şimdi buradaki 1, 2, 3, 4 dördüncü zincirin içerisine batıyorum ve buradan birleştiriyorum. Ve tekrar 4 zincir. Şimdi trabzanların üzerinden devam ediyorum. Burada yine bir birleştirme yapacağımız için burayı da 4'e tamamladım trabzanla. Hemen önümdeki 1, 2, 3, 4. zincire batıyorum. Ve köşe olduğu için buraya zincirle başlıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. 2 defa doladım. Trabzanın üzerinden devam ediyorum. 3 tane yaptım. Şimdi burada ilmeğimizi alt tarafa indirmek için 4 tane zincir çekip alt tarafa birleştiriyoruz. Şöyle birleştirdim ve tekrar 4 zincir. Şimdi buradaki zincir üzerinden devam ediyorum.
Modelin mantığı dediğim gibi hep aynı şekilde devam ediyor. Sadece dikkat etmeniz gereken kısmı başlarken köşe kısmından başlamak arkadaşlar. Şöyle bu kısmı da bu şekilde devam edeceğiz. 1, 2, 3, 4. Her kenarda 4 tane olacak. Şöyle 1, 2'yi yaptım. 3 ve 4.'yü yapacağım. Çevireceğim. Yine 4 tane. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağım. Tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, motifimiz ortaya çıkmaya başladı. Son sıramız kaldı. Şimdi son sırayı da burayı birleştirdikten sonra yapacağız. Hemen buraya birleştiriyorum. İlk başlangıç yerine batıyorum ve kaydırma tekniği yaparak bir zincir çektim, sıkıştırdım. Yine aynı şekilde ipimi kestim. Bakın bu sıramız da bu şekilde oldu. Hemen koyu renge geçiyorum. Son sırayı ben koyu renkle tamamlayacağım. Siz isterseniz buradaki ilk başlangıç kısmıyla da yapabilirsiniz ya da daha farklı renklerde tercih edebilirsiniz. Hemen buradaki köşeden başlıyorum arkadaşlar. Bu kısma battım. Şöyle ilmeğimi aldım. 1, 2, 3, 4 zincirle başlıyorum. Aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Farklı bir işlem yok. Hemen bu kısmı da gösterip tamamlayacağım. Üç tane oldu trabzanım. Dördüncü yine zincir olarak alt kısma birleştirerek yapıyorum. Zincirin içerisine battım ve buradan bir ilmek aldım, kaydırdım. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 2 defa doladım. Şimdi zincir üzerine yan kısma 4 tane trabzan yapmış olacağız. 3, bir tane daha yapıyorum ve 4. Şöyle bakın, buraya 4 tane yapmış olduk. Şimdi burada önümüze denk geliyor arkadaşlar. Zaten bakın bu şekilde birleştireceğiz. Buradan birleştiriyorum ve tekrar 4 zincir çekiyorum. Buradaki trabzan üzerinden devam ediyorum. Bu sıramızda dediğim gibi diğer sıranın aynısı olacak arkadaşlar. Farklı bir işlem yok. Şöyle bir tane daha yapıyorum. Bakın 4'e tamamladım. Her yaptığımızda 4 tane trabzan yapmış olacağız. Buradan birleştiriyorum. Birleştirdikten sonra üzerine 4 zincir çekerek tekrar dörtlü bir trabzana başlamış oluyoruz. Evet, bu sırayı da tamamlayayım arkadaşlar. Şöyle bir kenar kaldığında da bu son kenarda diğer motifle birleştirmesini göstereceğim. Bu kısmı da yapalım. Böyle birleştirerek güzel çanta olabilir, battaniye, bebek battaniyesi, özellikle yatak örtüleri yapabileceğiniz güzel bir motif olur. Son sırayı bu şekilde tamamlayıp buradan ipimi kestim arkadaşlar. Bir tane ile başladım. İkincisini hemen yanına ekleyeceğim. Hemen bu kısmı biraz daha ilerletip dönüyorum. Evet arkadaşlar, şöyle iki kenarım kaldı. Şimdi bu kenardan şöyle birleştirmemizi yapalım. Daha sonra bu kenarı devam ederiz. Şimdi köşeye geldim arkadaşlar. Köşe için 4 tane zincir çektim. Üçlü trabzan yaptım. Şöyle bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Şöyle zincir kısmından birleştireceğim. Şimdi ilmeğimi uzattım ve buradaki köşenin şöyle son kısmından, burada 4 tane vardı. Şuradan başlayacağız birleştirmeye. Buradan tığımı geçirdim ve ilmeğimi alıyorum. Buradan tekrar geçirdim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim ve buraya alt kısma kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Hemen bu köşeden birleştireceğim. Zincirlerde birleştirme yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3, 4, 4. zincire batıyorum. Yani zincirin en üstündeki zincire batarak buradan ilmeğimi aldım. Buranın içerisinden geçirdim. Tığıma 2 defa doladım ve buradaki yan trabzanlardan devam ediyorum. 2 oldu. Şöyle 3. Şöyle 3. Bir tane daha yapıyorum ve 4. Buraya 4'e tamamlamış oldum. Bakın bu şekilde birleştirmemizi yapmış olduk. Şöyle masanın üzerinde tekrar göstereyim. Bu kısmı bu şekilde olacak arkadaşlar. Evet, devam edelim. Öncelikle buraya birleştiriyorum. Hemen önümdeki trabzan zincirden birleştirdim. Şöyle 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Ve buradan tekrar birleştiriyorum.
Bu şekilde birleştirmemizi de yapmış olacağız arkadaşlar. Köşelerden, zincir kısmından birleştirmemizi yapmış olacağız. Burada kaydırma tekniği yapıyorum ve tekrar 4 zincir çekiyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Bakın burası bu şekilde olacak. Bu köşeden de tekrar ekliyorum. Eklemesi çok zevkli arkadaşlar. Çok da kolay bir model. Öyle zorlanacağınız modellerden değil arkadaşlar. Yapımı gerçekten çok zevkle ilerliyor. Şöyle üçüncüsünü de yaptım. Hemen bir tane daha yapıyorum. 4'e tamamlıyoruz. Hemen buradan önümüzdeki zincirden kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. 4 zincir çektim ve son köşeden de bu kısımdan da birleştirelim. 2 defa doluyorum. Bir, 2, 3, 4 zincir çektim ve burada artık birleştirme yok arkadaşlar. Bu diğer kenarımız. Diğer motiflerde de yine bu şekilde ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir tane daha motifimiz olsaydı onu da bu köşeden eklemeye başlayacaktık bu üst kısımdakine. Birleştirmesi çok güzel. Çok da renkler birbiriyle uyumlu oldu. Şöyle bu kısmı da burayı da ilerleyeyim arkadaşlar. Son haliyle tekrar geri dönelim. Evet arkadaşlar, motifimizin tamamlanmış bitmiş hali bu şekilde. Gerçekten güzel ve farklı bir motif örneği. Görüntüsü çok güzel. Ben çok beğendim. Severek çalıştım. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin diyorum. Bebe yünüyle yaptığım için güzel bir bebek battaniyesi modeli olabilir arkadaşlar. İstediğiniz renklerle kız bebekleri ve erkek bebekleri için yapabilirsiniz. Çok da kolay ilerliyor. O yüzden yapacaklara şimdiden kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoma da beğeni yapmayı unutmayın. Tekrardan yeni örgü modellerinde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.